Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google e-tablolardaki koşullu biçimlendirme özelliğini inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Önceki videolarımızda temel biçimlendirme özelliklerini görmüştük. Ne yapabiliyorduk? Herhangi bir hücreyi seçip onun içindeki yazılarının rengini, hücrenin dolgusunu vesaire değiştirebiliyorduk. Ama bu özellikler nasıldı? Belirli bir hücreyi kapsıyordu. Yani bizim hücremiz içindeki bilgiye tepki vererek değişmiyordu. Bir dinamiklik söz konusu değildi. Söz konusu tablolar olduğunda bizim dinamik olarak değişebilen içeriklere ihtiyacımız var. Bunun için de koşullu biçimlendirme özelliğini kullanacağız. Ne yapabiliriz mesela? Geçme kalma notlarını düşünün. Geçme notu 60 ise öğrencinin notunun yeşile dönmesini, 60'ın altındaysa kırmızı olmasını sağlayabilirim ben bu özellik sayesinde. Nasıl işliyor özelliğimiz? Öncelikle koşullu biçimlendirmenin uygulanacağı aralığı ben seçiyorum. İster bir sütunu komple seçebilirim ya da içinden herhangi bir kısmı seçebilirim. Ben buraya uygulamak istiyorum mesela. Geliyorum biçimden koşullu biçimlendirmeye tıklıyorum. Bunu yaptığımda hemen yan tarafta koşullu biçimlendirme kuralları yazan bir panel açılıyor. Bu panelden ben istersem aralığımı değiştirmenin yanında biçimlendirme özelliklerimi de belirleyebiliyorum. Burada mesela aralığı E2'den E21'e kadar olarak belirlemiş. İstersen buradaki butona basıp yeni bir aralık belirleme şansım var. Mesela geldim buradan. Yandaki aralığı seçmek istiyorum. Benim için otomatik olarak o yazımı gerçekleştiriyor. Ben tekrar orijinalime döneyim. Diyelim ki bunun yanında ikinci bir aralık istiyorum. Geldim tıklayarak o ikinci aralığında eklenmesini sağlayabiliyorum ve böyle devam etmem mümkün. Bu özellik niye faydalı? Ben istersem şöyle hepsini içeren bir seçim de yapabilirdim C2'den F21'e kadar. Bu özellik sayesinde yan yana olmayan yerleri de belirtebiliyorum. Mesela burada E2'den E21'di değil mi? G sütununu eklemek istiyorum. Bitişik değiller F'yi dışarıda bırakmak istiyorsam bu özellik pekala bana yardımcı olacaktır. Tamam'a tıkladığımda bakın araya bir virgül koyarak iki aralığımı da eklemiş oldu. Gelelim kurallarımıza. Burada biçim kuralı şeklinde varsayılan olarak boş değil seçili. Yani içinde herhangi bir yazı ya da bilgi olan kısımları aşağıda seçilen stille biçimlendiriyor. Ben burada G'yi eklediğim iyi oldu bir yerde. Boş olduğu için onda hiçbir değişiklik yapmadı. Ama notların olduğu ortalama sütununda hepsi dolu olduğu için dolguyu yeşil olacak şekilde değiştiririm. Mesela ben buradaki rengi değiştirerek işlemin biçimlenmesini sağlayabilirim. Benim niyetim neydi? 60'tan yukarı alanları yeşil yapmak değil mi? Önce yeşili seçmişiz zaten. İstersen buradan kalınlığını, italikliğini, bana sunulan renk biçim özelliklerini değiştirebiliyorum. Çok fazla seçeneğimiz yok ama amacıma ulaşmam için fazlasıyla yeterli. Neydi benim amacım? 60'ın üstünü işaretlemek. Geleceğim buradan. Boş değilin yanında pek çok seçeneğim var. Bakın boş, boş değil. Metin şunu içeriyor, içermiyor. Şununla başlıyor, bununla bitiyor gibi seçeneklerim var. Beni ilgilendiren sayısal bir ifade, eşitlikle ilgili bir ifade. Yani geçme notum neydi? 60. Hem 60 olacak hem de onun büyüğü olacak. Yani büyük veya eşitleri seçmem gerekiyor. Değer veya formül diye bir hücre belirdi burada. Geldim buraya 60 yazdım. Bakın hemen uygulamasını da yaptı. 60 ve üstündeki notları benim için renklendirmiş oldu. Tamamlandı diyorum. Bakın birinci kuralımı ekledi bu aralığa. İkinci kuralımı da ekleyeyim. O da ne olsun? Kalma kuralım olsun. Geliyorum başka kural ekle dedim. Fare ile G sütunu seçili olduğu için oraya etkiledi. Ben hemen gelip buradan doğru istediğim yere dönüşmesini sağlayayım bunun. E'ye uygulamak istiyordum. Tamam dedim. Geldim buradan. Boş değil değil. Bu sefer küçük türü seçeceğim. Çünkü notum 59.9 bile olsa 60'tan küçük olduğu için kalacak değil mi? Küçük türü seçiyorum buradan ve 60 seçiyorum. Böylece değişikliğimi yaptım. Rengimizi değiştirelim. Kırmızının bir tonu olsun, hatta açık bir ton olsun. Seçtim, bunu işaretledim. Tamamlandı dediğimde iki farklı kuralı birden bu aralığa uygulamış oldum. Bakın ne yapıyor program? Aynı aralığa bütün kuralları deniyor. Ön üsttekinden başlayarak bakıyor ki 60'tan yukarı mı? 60'tan yukarıysa yeşil yapayım. Peşinden ikinci kuralıma geçiyor. 60'tan küçük mü? Ve bakıyor 60'tan küçük olanlara kuralımı uyguluyor. Burada çakışmalar olabilir. Şu anda ben seçili yerde değilim diye kurallarım göstermiyor. Şöyle seçeyim, kurallarım geri gelsin. Burada kurallarda gözükmesi için mutlaka seçili olması gerekiyor.
Eğer bir çakışma varsa üstteki kuralın önceliği var. Mesela ben burada 60'tan küçük değil de 65'ten küçük deseydim üstteki kural öncelikli olduğu için onu uygulama yoluna gidecektik. Şöyle bir işaretleyeyim. 65 yapayım mesela. 62 bu kapsama girecektir. Bakın 62 bu kurala uymasına rağmen hala yeşil. Niye? Öncelikli olan kural üste konumlandırılmış kural. Buna dikkat etmeniz çok önemli. Mümkün mertebe birbiriyle çakışmayan kurallar yazmanız lazım. Eğer çakışma varsa da öncelikli olan kuralı üste yazmanız gerekiyor. Şuradaki 3 noktanın üzerine gelerek de kuralların yerini değiştirebiliyoruz. Mesela ben geldim burada kırmızılı kuralımı öne aldım. Bakın bu sefer 62'yi üstteki kuralı öncelik verdiği için kırmızıya dönüştürdü. Bunlar önemli püf noktalarımız. Bir de metinle ilgili kural ekleyelim sizinle. Geliyorum bakın başka kural ekle diyorum. Aralığımı seçeyim hemen şuradan. Öğrenci isimlerinin olduğu aralığı seçtim. B2'den B21'e kadar. Tamam dedim. Metinle ilgili kurallarım şunu içeriyor, içermiyor şeklinde. İçeriyor diyelim. Bakın burada ben öğrenci yazarsam hepsinde öğrenci var değil mi? Kuralımı uygulamış olacak. Ama şunu diyebilirim. Şununla aynı dedim. Hiçbirini uygulamadı. Neden? Öğrenci hepsinde var ama öğrencinin yanında 1 var, 2 var, sayılar var. Birebir aynı olmadığı için uygulamadı ama öğrenci boşluk 1 dedim. Birinci öğrencim uyduğu için onu da otomatik olarak uyguladı. Birebir eşleşmelerde bunu kullanıyoruz. Bir metin aynı şekilde var mı? Ama kısmi eşleşme istiyorsak içeriyor ve içermiyor seçenekler önümüze çıkacak. Şununla başlıyor bitiyor diye de seçeneğimiz var. Mesela başlıyor dediğimde hepsi ona uyacak. Bakın şurada sayıları da yazı olarak algıladığı için program. Geldi öğrenci 1 aslında 10 yazıyor orada. Ama kısmen de olsa örtüştüğü için onları da yeşile çevirdi. Kurallarımızı belirlerken sonuçlarını iyi düşünmemiz gerekiyor ki yanlış seçilimleri gerçekleştirmeyelim. Devam edeyim ben. Tarihle ilgili bir kural daha ekleyelim. Yan tarafa tarih yazacağım ben. Bugünün tarihini yazayım. Bugün 5 Ekim 2020. 5, 10, 20 diye yazdım. Ve aşağı doğru çekerek günlerimi geliştirdim. Hepsi seçiliyken şurayı bir kapatıyorum. Alttan başka kural ekle dedim. Burada bir önceki kuralı kopyaladığı için saçma bir durum oluştu. Ben hemen aralığımı düzeltiyorum. Benim bilgilerim F sütununda. Seçtim orayı. Tamam dedim. Kuralım tarihle ilgili olacaktı. Bakın tarih şundan önce şundan sonra şeklinde seçenekler var. Mesela ben şundan sonrayı seçtim. Varsayılan olarak bugün olduğu için yarın ve sonraki günleri otomatik olarak değiştirdi. Ama buradaki bugün de dinamik bir değer. Mesela ben bu dosyayı yarın açarsam 6 Ekim'e gelmiş olacağımız için 7 Ekim ve sonrasını belirtecek. Yani sabit bir tarihte belirtmek mantıklı olabilir. Geldim mesela tam tarih dedim. Herhangi bir tarih burada belirteyim. 11-10-20-20 diye tarihimi belirteyim. Bakın hepsini işaretledi. Peki bu benim ne işime yarar? Farz edin ki bir başvuru dosyası oluşturdunuz ve başvuran kişilerin belirli bir tarihten sonra doğmuş olması gerekiyor. Bunu kontrol etmek için görsel olarak pekala böyle bir kural oluşturabilirsiniz. Onun dışında tarih seçeneklerimiz var. Doğrudan tam tarih, geçen hafta, bugün, yarın gibi seçenekleri buradan da sunuyor. Biraz kurcalamayla çok rahat şekilde bunları işaretlemeniz mümkün. Bir de dikkat ettiyseniz yukarıda renk skalası diye bir şey var. Biz normalde tek renkli bir biçimlendirme yapmıştık. Renk skalasında da birden fazla renk seçerek bir geçiş yapılmasını sağlayabiliyoruz. Mesela otomatik olarak bana bir uygulama yaptı burada. En düşük değeri koyu yeşille gösterdi. En yüksek değeri de beyaz olacak şekilde açılarak giden bir değişim yaptı. Tam tersini de uygulayabilirim. Buradan minimum ve maksimumların renklerini değiştirme şansım var. İstersem ortaya farklı bir şey ekleme şansım var. Ufak tefek değişiklikleri buradan da yaparak farklı bir görünüm elde etme şansım var. Mesela sarının tonlarını uygulamak istiyorsam buradan rengimi değiştirebiliyorum. Orta nokta şu an yok ama bir sayı ya da yüzde olarak belirtme şansım var. Mesela %50'si bu renk olsun diyebilirim. Böylece geçişi biraz daha dalgalandırmış oluyorum. Ne yapıyor? Sarıdan önce maviye geçti. Maviden de beyaza geçti. Ama bu geçiş nerede oldu? Tam ortadaki günümde. Ayın 15'i civarında geçişim tam ortaya ulaştı ve devam etti. Bunun gibi ayarlamaları görsel olarak istediğiniz hale getirmek için kendiniz de yapabiliyorsunuz.
Değerler değiştikçe yeniden hesaplayarak yeniden uygulama yoluna gidiyor uygulamamız. Böylece koşullu biçimlendirme özelliklerini gördüğümüz videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.